Yunanistan. Avrupa Birliği desteğiyle yürütülen bir proje kapsamında bu güzel komşu ülkenin birkaç şehrini ve doğasını keşfetme şansımız oldu. Konifera, ormanlarda nesli tehlike altındaki bitki türleri üzerine araştırma, koruma ve eğitim çalışmaları yapan, Türkiye ve Yunanistan'da iki sivil toplum kuruluşu olan ANTOK ve HSPN tarafından yürütülen Avrupa Birliği destekli bir projedir. Biz de bu proje kapsamında 16 kişilik doğasever bir kafilede kendimize yer bulup bu araştırma seyahatine katıldık. Seyahatimiz Antalya'dan Edirne'ye 15 saat sürecek olan bir otobüs yolculuğu ile başladı. Edirne'ye vardığımızda Selimiye Camii'ni ve Edirne sokaklarını gezdikten sonra dinlenmek için otele geçtik. Sınırı erkenden geçmek için sabah 5:30 gibi uyanıp kahvaltıya indik. Tüm Yunanistan seyahati boyunca ulaşımımızı sağlayacak olan şoförümüz Hakan abiyi beklemeye başladık. Herkes gidiyordu vallahi. Hemen serum alacaktım. Pazarkule sınır kapısından geçerek Selanik'e doğru yol aldık. Yaklaşık 6 saat süren yolculuğun sonunda Selanik'e vardık. Burada bize 5 gün boyunca rehberlik edecek olan Yunanistan Doğa Koruma Örgütü HSPN'den Christos'la tanıştık. Çekiniyorum çünkü Covid oldu. Doğru. Da ne yapacağız bilmiyorum. Bazen Biz temiziz ya ama şöyle, bir de yok kendim için Evet, ama evet. insan belki istemiyor. Evet, evet, doğru. Yapmıyor. Doğru. Çünkü bir sefer bir hocaya elimi verdim öyle geldi. vallahi mı? Evet, Oo. o dedim vermeyeyim. Otelimize yerleştikten sonra yürüyerek şehri dolaşmaya başladık. Christos bize şehirdeki önemli yerlerle ilgili bilgi verdi. Ama maalesef İkinci Dünya Savaşı döneminde Almanlar onları yaptı.
Yürüyüşün sonunda hem yorulmuş hem de acıkmıştık. Yunan mutfağından yiyecekler, içecekler ve müzikle günün yorgunluğunu attık. Böyle mi yapar? Yanıma gel, yanıma da yanı yanı başıma. Ertesi gün erkenden uyanıp Selanik'te bulunan Atatürk evini görmeye gittik. Zile basayım mı? Bas. Gel. Sonra Yunanistan'da göreceğimiz ikinci şehir olan Drama'ya doğru yolculuğa başladık. Otelimize yerleştikten sonra rehberimizle Drama turuna çıktık. The Statue of Liberty, and as you can see, it's from those wars, the Balkan Wars. It is that period that drama became part of the Greek state. 1st July of 13, it is the day that we celebrate the liberation. But other from this monument, there are a lot, some days, and they were making sculpt from the area. The oldest part is the Minaret Tower. It is from 16th century. The left are actually the road that we passed, the road of the market. People coming here, children, everyone, and they put a small boat with a candle on it during night, and so all this lake becomes with boats and candles. The tobacco house is a factory that makes cigarettes with in the Ottoman Empire. Said that period that every Drama turunun ardından akşam yemeği için bir tavernaya gittik. Uzun bir masada bol sohbetli, keyifli bir akşam geçirerek günü bitirdik.
Sabah olduğunda Selanik'ten gelen öğrenci ve akademisyenlerle buluşup görevliler eşliğinde koruma altında olan doğal alanları görmeye ve incelemeye gittik. Aşabileceğimiz bir yer olursa roll-up açarız. Welcome to our territory, welcome to our forest. Christos told me that the most of and we will see many things in this let's say road. How long are you staying? Ne kadar? 2 days later we will go. Hangi girebiliyoruz içeri ya? Hangi içeri? Buraya. Nesli tehlike altında olan endemik bitkilerin izinden giderken doğanın gizli kalmış güzelliklerini keşfediyorduk. Κάλικας, ο οποίος είναι πάντα, έτσι όπως τον βλέπετε, όχι τόσο μεγάλα δόντια, αλλά κάλικας είναι. Και στο πλαίσιο αυτού του έργου βρισκόμαστε στο Εθνικό Πάρκο Σειράς Ροδόπης μαζί με φοιτητές από το Πανεπιστήμιο της Ατάλειας. Εντυπωσιακό. Sen ne güzelsin Let's say mixed between spruce and small. Χρέος μας λοιπόν είναι να κατανοήσουμε τις λειτουργίες, να βρούμε εκείνες τις μεθόδους, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τα διαχειριστούμε προς το κοινό όφελος της παγκόσμιας κοινότητας. Çok yağmur yağıyor, dışarı çıkamayız. Yunanistan nerede, ne yapacağız, iyi yiyeceğiz, yani çünkü öyle bir heyecanı var. Ne var? Serkancığım ne haber? Ve yine uzun bir masada güzel yemeklerle geceyi sonlandırıyorduk ki kendimizi bir resim sergisinde bulduk. 13. ve 20. yüzyıl arası yaşamış Yunan bestecilerin sulu boya ile yapılan portrelerini inceledik ve sanatçı Yorgos Taksidis ile tanıştık. Sabah erkenden uyanıp drama sınırlarındaki doğal alanlara doğru yola çıktık. Bu yolculukta Yunan akademisyen Kostas Vidakis bize çevredeki doğal alanlar ve endemik bitkilerle ilgili bilgi verdi. Natura 2000 για το φαλακρό. Το φαλακρό είναι Natura. Konuşmak istiyorsak Natura 2000 orada
No, I heard something that I guess it's what's it called? No, no service at all. Really? Yes. Tüm ekip olarak ormanların içinde merakla ve heyecanla endemik çiçeklerin izini sürdük. You not see even now Tridentata ustulata nothing. Bir dağın tepesinde Kostas'ın tel örgüyle koruma altına aldığı çok nadir bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan bir çiçekle karşılaştık. Yalnızca bir insan olduğumuzu unutmadan, doğaya hükmetme egosundan vazgeçip, ona saygı duymayı, onu sevmeyi ve onu korumayı başardığımızda dünyayı daha güzel ve yaşanılabilir bir hale getirebiliriz. Drama'daki son durağımız Agiti Nehri mağarası oldu. Mağaranın içinden geçen nehir farklı bir atmosfer sunuyordu fakat fotoğraf ve video çekmek yasak olduğu için görüntü kaydetmedik. Και εδώ στο πλέγμα κατά την ανασκαφή του σπηλαίου του 9 Σεπτεμβρίου, Το 94. Μην το κούς δοξάντορτε. βρέθηκαν ρίχνη εργαλεία Burada eskiden kalan aletler bulmuş.
insanlar kullanıyor bunlar. Ama çok eskiler. Taş ağacı. Ve mamut mu diyoruz? Mamut. 1,5 metre diş. Το οποίο βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Δράμας. O Drama'daki müzede bulunuyor şu anda Μπορώ να σας sergileniyor. σκεφτώ. Agiti Nehri mağarasından çıktıktan sonra Kavala'ya doğru yol aldık. Kavala'ya akşam saatlerinde vardığımız için kendimizi deniz kenarındaki Yunan mutfağından lezzetler içeren bu restoranda bulduk. Herkesten birer cümle alayım. Sabah olduğunda yine Christos'un rehberliğinde Kavala şehrini gezmeye başladık. Onun yanındaki tavuk. Çok haklısın. Şehir turundan sonra Yunanistan ve İtalya'nın ortak yürüttükleri Avrupa Birliği destekli Life Prime adlı projenin Nestos'taki merkezine geldik. Christos ve merkezdeki yetkililer bize projeyle ilgili bilgi verdi. Burada Nestos. Εκεί ήταν habitat var. Orman şu anda kalan orman. Çünkü eskiden hepsi orman. Bunun için hala Yunanistan'da koca orman. 8 Kavala'nın havalısı. Haziran ayda It is one of the 10 sites in Greece that are protected under the Ramsar Convention. Alikes and Elmira. Doğayı hissetmek, ona dokunmak, onu görmek, onu resmetmek, içinde kaybolmak ve her ne pahasına olursa olsun onu koruyabilmek. Bu proje, İtalya ve Yunanistan'da bulunan özel bitkilerin korunmasını amaçlıyor. Sayısı az da olsa doğa odaklı bu çabaları çok değerli görüyoruz. Hepimizin doğa için yapabileceği bir şeyler olduğuna inanıyoruz ve herkesi çok geç olmadan harekete geçmeye davet ediyoruz.
geç olmadan. Yemek yendi mi? Nestos'taki merkezden ayrıldıktan sonra yemek yemek için Keramoti'ye gittik. Yolculuk boyunca çok iyi arkadaşlıklar kurduğumuz bu insanlarla son yemeğimizdi. Video mu fotoğraf mı? Benim ömüşüm olsun. Çok güzel. Gerçekten ellere sağlık. Tabii. Ya olmaz. Kanca takı bitti gidiyorsun ya. Tekrar. Evet. Böyle işte böyle kılısı. Çok korkuyor şu an, çok korkuyor. Ama Yuvan abi. Annesi burada bir yerdeydi. Süleyman abi ellemeyelim dedik. Dokunmuyoruz. İspinoz yaşam şansı olan bir İspinoz mu sence? Annesi orada dolaşıyor annesi. Evet, gelecek. Gelin. Gelecek. Arkadan gelen var mı orada? Yok. Biz sonuz. Tamam, annesi bulmuş şimdi onu. Yunanistan'da gezdiğimiz tüm yerler arasında son durağımız olan Nestos Ulusal Parkı en sevdiğimiz yer oldu. İçinde 12 kilometrelik yürüyüş parkuru bulunan bu alanda doğanın sunduğu güzelliklerden çok etkilendik. Orada çok kısa bir yürüyüş yapabildik fakat bir gün tekrar gelip tüm parkuru yürümek için birbirimize söz verdik.
Bence mükemmel bir haftaydı. Hazırlık süreci evet bizi oldukça yordu ama yorgunluğumuzun her aşamasına değdiğini düşünüyorum. Ben de dahil olmak üzere 10 halk arkadaşım çok eğlenceli bir hafta geçirdik. Her şeyden önce bu hazırlık çalışmalarında Yunanistan'daki yaptığımız bu gezinin her aşamasını ince ince detaylandıran Sayın Christos arkadaşımıza çok teşekkür ederiz. Alkış! Bravo! Ve elbette Antok ekibine isimlerini teker teker saymayacağım. Hadi onlara da bir alkış. İsimlerini teker teker saymayacağım. Herkese çok teşekkür ederim. Çok zevkliydi. İnşallah en kısa zamanda yine böyle farklı çalışmalarla bir kere daha böyle çalışma ziyaretlerinde bulunuruz. Herkese çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bravo. Bravo. Konifera bir hayalle başladı. Proje çok güzel, hayal ettiğimiz şeyleri gerçekleştirmeye çalıştık. Ama projeyi yürütürken baktık ki o hayallerin, o sınırların dışına çıkabiliyoruz. Çok fazla kişiye ulaştık. Çok güzel bir aile kurduk. Ailemiz de burada Yunanistan'da bizimle 5 gün beraber gezdiler. Kimi zaman yorulduk, kimi zaman güldük. Ama hep gözlerdeki o pırıltıyı hep hissettik. O yüzden ekibe, bizi burada çok güzel ağırlayan HSBN nezdinde Christos'a ve tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Umarım çok daha güzel projelerde, çok daha güzel şeyleri hep birlikte yaparız. Hepinizin yolu açık olsun. Geldiğiniz için teşekkürler. Ve evet abi, az solist en sonda. Είναι μια συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή γιατί πρέπει σε λίγο να αποχωριστούμε. Περάσαμε μια υπέροχη εβδομάδα, μιλήσαμε για περιβαλλοντικά προβλήματα που μας απασχολούν, συζητήσαμε για τις λύσεις τους, προσπαθήσαμε να βρούμε κοινά σημεία αναφοράς και στο βουνό, στα ωραία μέρη που είδαμε, στα εθνικά πάρκα, στη Ροδόπη, στο Νέστο. Συζητήσαμε για τα κοινά μας project, συζητήσαμε για τις κοινές μας, για τα κοινά μας οράματα που έχουμε. Συζητήσαμε φυσικά και για νέες συνεργασίες. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που γνώρισα αυτά τα παιδιά και ελπίζω να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας και στο μέλλον και να γνωριστούμε ακόμα καλύτερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Teşekkürler. Eminim çok güzel şeyler söyledin. Evet, eminim çok güzel şeyler söyledin. Çok teşekkür ederim. Sevgili Pınar ve Gökhan Hocam, 4 gündür Yunanistan'dayız ve harika vakit geçirdik. Yolculuk esnasında başladığımız anda böylesine keyifli, böylesine güzel bir yolculuk olacağı gerçekten aklımın ucundan geçmiyordu. Düşünceler, duygular birbirine karıştı açıkçası. Bence harika geçti. Kameraya bakarak konuşayım. Bence harika geçti. Başta Gökhan Hocam, Christos ve Pınar Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Öncelikle böyle bir projede olduğum için çok mutluyum. Kamera önünde olmak, kamera arkasında olmak gibi değil mi? Biraz daha zor. Bir de insanların şu anda ekstra bir baskısı var. Şu anda burada olmaktan, bu ekiple beraber olmaktan çok mutluyum. Çok güzel bir enerji ortaya çıktı. Herkes birbirini sevdi. Herkes birbiriyle iyi anlaştı. Ya her şeyden önce bu kadar genç ve güzel çocuklarla beraber olmak müthiş heyecan verici bir şey. Bombasın, bomba be! Öncelikle bu projede yer almamı sağlayan Pınar Hocam, Gökhan Hocam ve Christos'a çok teşekkürlerimi sunuyorum. Valla benim için çok güzel bir başlangıç oldu. Sizin gibi güzel grupla beraber olmak benim için çok keyifliydi. Muhteşem yerler gördük. Her gittiğimiz yer bizim için bambaşka bir deneyim oldu. 2 sene önce bölüm değiştirdim. Hani hayatım bu kadar değişeceğini hiç tahmin etmezdim ama işte hayat beni Gökhan Hoca ile tanıştırdı. Gökhan Hoca vesilesiyle Pınar Hoca ile tanıştırdı. Onlar vesilesiyle Christos Hocam'la tanıştırdı. Onlara öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum. Ben sizin gibi bir grubu tanıdığıma çok memnun ve mutlu oldum. Hepiniz birbirinizden çok değerli insanlarsınız, kişilersiniz. Hepiniz aydın, Atatürkçü gençlersiniz. Sizi tanıdığıma tekrar çok memnun oldum, çok mutlu oldum. İnşallah başka Erasmus programlarında beraber oluruz. Eğer ben olmazsam da lütfen beni hatırlayın. Orman altı endemik bitkileri araştırmaya çıktığımız bu projede bu durağımız Yunanistan oldu. Yunanistan'daki işbirlikçi proje ekibiyle birlikte çeşitli orman ve değerli yerleri gezme şansımız oldu. Burada da
16 kişilik ekiple birlikte hem onları bilgilendirmek hem de bizim yeni yerler, yeni bitkileri keşfetmemiz, onları görmemiz, onlar hakkında bilgi sahibi olmamız için çok güzel bir etkinlik oldu. Başta Gökhan Hocam, Pınar Hocam ve Kristos'a teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar. Organizasyon çok efektifti. Ayrıca Kristos bizi çok güzel ağırladı. Çok teşekkür ederim. Kristos ve Kostas'la tanıştığım için de müteşekkirim. Yunanistan için bence keyifli, verimli, bilgilendirici, güzel bir gezi olduğunu düşünüyorum, etkinlik olduğunu düşünüyorum. Grubun enerjisi birbiriyle çok uyumluydu. Bence bu çok önemli bir etkendi projenin sağlıklı, güzel ve eğlenceli geçmesi açısından. İnsanlarla tanışmak bence tesadüftür ama iyi insanlarla tanışmak bence kaderdir ve bu gruptaki insanların tesadüfen tanıştığını düşünmüyorum. Teşekkür ederim. Çok güzel düşüncelerimiz vardı. Yani bu projenin kapsamında hem endemik bitkileri tanımak, Ege'nin iki yakasındaki coğrafyada benzer bitkilerin izini sürmek ve bunu yaparken eğlenmek, arkadaşça güzel vakit geçirmek paha biçilmezdi doğrusu. O yüzden çok güzel duygularla buradan ayrılacağız. Biraz da hüzün var elbette. Teşekkürler. Yani isterdim ki bu gezi biraz daha uzun sürsün. Bu gençlerle daha iyi projeler yapalım. Çünkü gerçekten Türkiye hakkındaki umudum arttı. Yani tanıdıkça arttı. Gerçekten arttı. Ayrıca bu programı düzenleyen başta Gökhan Hocam ve Kristos gerçekten şahane bir program düzenlemişler. Özellikle benim için milli parklar, korunan alanlar, Natura 2000 alanları bana çok faydalı oldu. Umarım genç arkadaşlarımıza da faydalı olacak ve devamını diliyorum bunun. Teşekkür ediyorum. Çünkü burada çok güzel, çok deneyimli ve bize çok güzel deneyimlerini aktaran insanlar var. Onları tanımak çok güzel bir duyguydu. Çünkü hepsinin kalbi çok iyi. O yüzden çok mutluyum. Böyle bir projede olduğum için kendimi aşırı şanslı hissediyorum. Umarım tekrar böyle bir grupla başka ülkelerde görüşürüz. Avrupa Birliği projelerinde en çok değer gören, en çok emek veren Anto ikinci projesinde görev almaktan mutluluk duyuyorum şu anda. Yunanistan'da hem gezip hem arazi yapmak, aynı zamanda antik kentleri gezmek, aynı zamanda bu işin ortağı Kristos'la beraber onun kültüründen buraları gezmek, görmek çok heyecan verici. İnşallah bu projede güzel bir iş çıkarırız. Bir sonraki projede yerimizi alırız diye düşünüyorum. Yani sadece bilimsel olarak değil, buradaki kültür, insanlar, özellikle Kristos ve Kostas, yani onların bize gösterdiği misafirperverlik, bize her şeyi yaşattılar. Burada hani kültürden tutun bir resim sergisinden ya da bir tarihi binanın restorasyonundan doğanın normalde gidemeyeceğimiz çok güzel köşelerine kadar bizi götürdüler. Bizim için unutulmaz bir deneyimdi. Teşekkürler. Herkesin enerjisi gerçekten birbirini çok tamamlıyor, çok tutuyor, çok uyumlu herkes. Hiçbir olumsuzluk yaşanmadı. Bu açıdan böyle bir ekiple birlikte olmaktan, böyle oyunculara sahip olmaktan çok mutluyum, çok mutluyum. İnşallah daha güzel gezilerde, daha farklı projelerde birlikte olmayı umuyorum. Çok teşekkür ederim. Çok güzel deneyimler yaşadık burada. Harika geziler yaptık. Hem gezdik, hem gördük, hem de eğlendik. Ve çok fazla şey öğrendik. Her şey için onlara teşekkür ederim. Umarım bundan sonraki projelerde de birlikte yer alırız ve daha nice başarılarımız olur. Yeni arkadaşlar tanıdım. Çok güzel dostluklar kurduk. Çok güzel yerler gezdik. Pınar Hocam, Gökhan Hocam, onlara bu geziye katılmamda bana imkan sundukları için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Hakan abimizle de tanışma fırsatı bulduk. Oturduk, keyifli güzel sohbetler yaptık. Bu gruptaki herkese bundan sonraki yaşamında, gezeceği yerlerde, hayatında başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Türkçem biraz zayıf benim. Harikaydı. Umarım daha da iyi projelerde bir araya geliriz. Bu kadar eğlencelisini, bu kadar böyle keyiflisini gerçekten hiç düşünmemiştim. Yani ekip olarak gerçekten çok keyifli, eğlenceli bir ekiptik. Hiç kimsenin birbirine kötü bir sözü, bir of demesi bile olmadı. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Tüm arkadaşlarıma, güler yüzlerinden dolayı, samimiyetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ve tabii ki hocalarım, Pınar Hocam ve Gökhan Hocam
Burada en çok teşekkürü onlar hak ediyor. Çünkü bizi bir araya getiren, bu proje için, bu gezi için aylarca uğraşan, gecelerini gündüze katan onlardı. Yunanistan'daki temaslarımızı sağlayan Christos'a da çok teşekkür ediyorum. Gizli gizli röportaj veren arkadaşlar için söylüyorum kardeşim, üstüne alınma. Hocam bir dahaki elemelerde umarım eleme Do you demişken. know what I'm saying? Ben bir şey demeyeceğim hocam. Dikkatli olun. Sadece bunu demek istiyorum. Gizli gizli röportaj vermeler, gizli gizli plan yapmalar. Bir arkadaş var. Kendisi her ne kadar bir sonraki projede olmanın mesajlarını röportajında vermiş olsa da benim bir sonraki projede ismini görmek istemediğim arkadaş Kerem. Sevgilim, Efendim aşkım, organizasyonla ilgili ne söylemek istersin? organizasyonun son gecesinde tam bir ana odaklanayım dedim. Şimdi de röportaja başladım. Şu ana kadar hep kamera arkasında çalıştım. Bundan şikayetçi değilim tabii ki. Ama Antalya'ya döndüğümüzde hafıza kartı çıkmıyor. Ay buraya bir şey mi sıkışmış gibi durumlar yaşayabiliriz. Bakalım neler olacak, göreceğiz. Organizasyon her detayı çok iyi şekilde düşünülmüş ve gerçekten herkes çok mutlu burada. Onun dışında Christos ve Kostas'la tanışmak inanılmaz keyifliydi. Bizim için çok önemli bir deneyimdi. Çok mutluyuz. Gökhan hocama, Pınar hocama ve diğer tüm tanıştığımız tüm arkadaşlara çok teşekkür ederim. Herkes iyi ki var. Yamaz.